Oldukça iyi gözüküyor. Bugün randevusu var Berzah'ın. Hastaneye gidiyoruz. Bir check-up yaptıralım bakalım. Merhaba dostlarım, takipçilerim. Güneşli bir Karabük gününden merhaba. Beni yolda bırakmayan en iyi dostlarımdan biri olan Berzah'la hastaneye gidiyoruz bugün. Karavanlar da ticari araçlar gibi muayeneleri her sene yapılıyor değerli dostlarım. Aslında karavanlar hususi kullanılan araçlar. Muayenelerinin her sene değil 2 yılda bir yapılması gerekir. Buradan da sesimizi duyuralım. Zaten senede 3-4 ay kullanılan araçlar bunlar. Kış boyu sürekli kullanan var mıdır? Yani çok azdır. Genelde otoparka, garaja çekilip 8-9 ay kenarda duran araçlar. Yani 2-3 ay kullanıyorsunuz, muayeneye sokuyorsunuz. 2-3 ay kullanıyorsunuz, muayeneye sokuyorsunuz. Bizim en çok zorlandığımız konulardan biri de bu. Hem gereksiz masraf yapıyoruz, hem de yani 3-4 ayda bir muayene istasyonunun kapısını aşındırıyoruz. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Sizin farklı yorumlarınız varsa lütfen aşağıya yorum bırakın. Karabük'ün Eskipazarı ilçesinden Karabük merkeze doğru yol alıyoruz şu an. Merkezde bir tane muayene istasyonu var. Haricinde Karabük ilinde başka muayene istasyonu yok. İlçeler Eskipazar, Yenice, Eflani, Safranbolu, buralara mobil muayene istasyonu geliyor ama muayene randevusu almak çok mümkün olmuyor. Ben birkaç defa denedim. Yani çok öncelerden alıyor herhalde insanlar ve çok sınırlı sayıda bir gün, yani ayda 20 günde bir falan geliyor ilçeye. Orada da yani saatte 2 randevu olsa 8 saatte 15 araç filan eder, yuvarlak hesap. Yani sınırlı sayıda bir hizmet veriyor. Buradan da Türkiye'de duyuruyoruz. Yetmiyor. Yani 7.000 köyleriyle birlikte 14.000 insanın, böyle yerlerde insanların birden fazla aracı da oluyor çoğunun. Traktörü var, motosikleti var, iş makinesi var, iş aracı var, büyük aracı var, küçük aracı var. Çeşitli farklı işlerini halletmek için birkaç araç edinmiş insanlar. Bunların hepsinin muayenesi var, gerekiyor. Yani 14.000 nüfusun olduğu bir yerde ayda bir kere, 2 kere mobil muayene istasyonuyla hizmet vermek ne kadar yeterli olur? Her gün gelinse bile belki de o kadar araç çıkacaktır. Milli servet kaybı oluyor bir bakıma. Yani 40 kilometre civarı muayene istasyonuna gidiyorsunuz, 40 kilometre geri geliyorsunuz, 80 kilometre yol yapıyorsunuz. Aracımızı muayeneye götürüyoruz. Ne yaptım? Tabii önce normalde aracımın içini bir toparladım. Ondan sonra yangın tüpünü kontrol ettim. Sağlık setini kontrol ettim. Ruhsatı yanıma almış mıyım, çantamdan kontrol ettim. Öncesinde E-Devlet'e girdim. Egzoz muayenesi tarihim aracı yeni alanlar için farklı tarihlerde yapılmış olabilir. Genelde aynı gün yapılıyor ama farklılık arz edebiliyor. Onu kontrol ettim. Aynı günmüş benimki de. Onun için egzoz muayenesi de yaptıracağım gitmişken. Vergi borcu, herhangi bir cezası, muayene yapılmasına engel, randevu aldığım tarihten bu yana ben fark etmeden arkamdan plakama yazılmış herhangi bir ceza olabilir mi? Bunları kontrol ettim. Sonra eşimden yardım alarak geri vites lambasının yanıp yanmadığını, fren lambalarının yanıp yanmadığını, sinyallerin muntazam çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Sileceği çalıştırmadım açıkçası ama yani en son kullanmıştım. Muhtemelen çalışıyordur diye düşünüyorum. Başkaca da bireysel olarak kontrol edebileceğimiz şeyler bunlar. Zaten aracı sürekli kullanıyoruz. Freni tutuyor mu, tutmuyor mu? Herhangi bir aksiliği var mı? Bunları zaten biliyoruz. Varsa yaptırmadan gitmiyoruz tabii muayeneye. Sonra aynı işlemi bir ay içinde tekrar yapmamız gerekiyor. Bu da gerçekten çok külfetli, maddi manevi insana bir rahatsızlık veriyor. Bu kontrolleri ya anlayan birine yaptırıyoruz ya da kendimiz yapıyoruz. Sonra rahat vicdanımız rahat şekilde muayene istasyonuna gidiyoruz. Aklıma gelmişken sizinle çok önemli bir detayı da paylaşmak istiyorum. Daha önce bir defa başıma geldi. Bir dakikayla, hatta belki saniyelerle
bir muayeneye yetişemedim. %99'unuz belki de çoğunuz bilmiyordur, öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben de bilmiyordum. Yoksa illaki yetişirdim. Önümdeki kişiden rica ederdim. Dakikam geldi derdim. Bir şekilde halledeceğime inanıyorum. Yani hallederdim diye düşünüyorum. Şöyle muayene randevusu aldığımızda örneğin saat 11'e aldık diyelim. 11-15'e kadar 15 dakika içinde gittiğimiz istasyonda plakamızı girip kapıda bir numara alıyoruz ya, o işlemi yapmamız gerekiyor. 15 dakika bize süre tanımışlar. 11'de randevu aldı isek örneğin 11-15 en son o numarayı alabiliyoruz. 11-15-01 olursa sistem numara vermiyor. Randevusu geçmiş olarak algılıyor. Ne kadar da yetkililerden isteseniz, rica etseniz, bir dakikayla kaçırdım deseniz de sistemin randevu vermediğini, artık telefonla yeni bir randevu almanız gerektiğini söylüyorlar. Oradan telefonla randevu alın, yapalım diyorlar. Tabii ama telefonla randevu alamıyorsunuz aynı güne. Sistem bütün saatlerin dolu olduğunu söylüyor. En yakın şu tarihe verebileceğini söylüyor çağrı merkezi. Yine telefonla veriyorlar ama o güne vermiyorlar. Yani mecburen tıpış tıpış geri gidiyorsunuz. Sonra bir daha geliyorsunuz. Ola ki yani böyle trafikten falan geciktiğiniz olur. Birkaç dakikayla hemen önünüzdeki kişiden sıra isteyin, koşturun. O 15 dakikayı, o ayrıntıyı sakın unutmayın. Kayıköy'üymüş burası. Geldik check-up merkezine. Muayene istasyonuna geldiğimizde önce sıra numaramızı alıyoruz. Şu girişte böyle bir bankomat var. Buradan sıra numarası alıyoruz. Şöyle sıra numaramızı aldık. Ne diyor? 11-15 randevumuz. Saatimiz de şu anda 10.59. Evet. Sonra girip işlemimizi yaptırıyoruz. Ödeme yapacağız. Şöyle sıra numaramızın gelmesini bekliyoruz. Evet, sıramız geldi. Şöyle ruhsatı ve numaramızı veriyoruz. Muayene istasyonunda ödememizi yaptık. İçeride çekim yapmayın dediler. O kısmı çekemedim. Egzoz muayenesi için şöyle bir kağıt verdiler. Önce egzoz muayenemizi yaptıracağız. Daha sonra da genel muayene için ön tarafa geçeceğiz. Önce şu rampaya çıkacakmışız. Galiba mekanik kısmı kontrol edecek herhalde. Alttan kopuk mopuk var mı gibilerden. Çıkması da zor buraya bayağı. Arabayı bir düzleyelim şöyle. Egzoz muayenesinden de
sorunsuz geçtik. Yine çekim yapmayın dediler. Ayrıntılı gösteremedim. 183 lira 5 kuruş egzoz muayene ücreti. Toplamda da 1335 lira gibi bir rakam verdik egzozla birlikte. Böyle sırayı daraltmayalım, biz şuraya girelim. Bekliyoruz. Erzağını teslim ettik. Check-up başladı. Aracı teslim ettik. Bekliyoruz. Teslim ettiğimiz kapıyı, panjurunu kapattılar. Arka panjurlar da kapalı. Sanki böyle gizli bir iş yapıyorlar gibi. İstanbul'da muayene istasyonlarında pek böyle değil. Panjurlar genelde açık oluyor. Daha hızlı bir sirkülasyon var. Tamam, içeriye girmiyoruz, müdahale etmiyoruz, işlerini yapmalarını engellemiyoruz. Ama burada bir daha garip bir hava var. Muayene de hayırlısıyla sonuçlandı. Berzah sağlam çıktı. Eskisi gibi bir muayene raporu vermiyorlar. Mesaj olarak geliyormuş. Biraz bekledim kapıda 5 dakika falan. Mesaj geldi. Aracınızın muayenesi onaylandı. Muayene raporuna şu adresten ulaşabilirsiniz diye bir link veriyor. Artık linke gidince bakacağız. Ayrıntı var mı? Muhtemelen hani çıkar ya, far yönü hatalı, hafif kusur. Muayene öncesi arkadaşlar sordular. Yangın tüpüne baktılar. Sağlık setine baktılar. Kaputu açtırdılar. Şasi numarasını kontrol ettiler. Ondan sonra aracı teslim alıp karanlık odaya girdiler. Çıkışta karşıladık. Sağlam çıktı şükür. Şimdi yola devam. Muayene istasyonundan çıktık. U dönüşü yapıp geri döneceğiz bir yerden. Karçimsa çimento tesisleri. Evet, ilk U dönüşünü gördük, tabelasını. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın bacaları bunlar. Birisi 1937'de yapılmış, İsmet İnönü döneminde. İlk baca bu. Sonra 1995'te gördüğümüz gibi bir diğeri yapılmış. Evet, Karabük Demir Çelik'ten geri dönüyoruz. Bakın şu harika duman görüntüleri. Dikkatlice hızlı dönüyoruz. Şehirler arası yol bura, hızlı akıyor. Bir yıl rahatız. Seneye kadar muayene derdimiz yok. Allah'a şükür. Ben beklerken bir arkadaş iki sebepten muayeneye geçemedi. Arkadaşlar çıktılar. Üçüncü stop lambası yanmıyordu arkadaşın. Arka iki sağ sol stop lambası yanıyor ama normalde hani her arabada üçüncü stop olmuyor. Bu arkadaşınki biraz yüksekti. Doblo tarzı bir arabaydı. Üçüncü stopu vardı. O yanmıyordu. Ondan dolayı bıraktılar. Bir de arka koltukların emniyet kemerlerini alt tarafa bir yere gömmüş galiba, uçlarını yerine takmamış. Onların da yerinde olması gerektiğini söylediler. Arkadaşlar uğraşıp çıkarmamışlar. Yani belki de stop lambası yanıyor olsa bile emniyet kemerleriyle uğraşmayacaktılar. Bunları çıkar gel yeniden yap diyeceklerdi. Yani herkes öyle uğraşıp böyle ufak sıkıntıları gidermiyor. Bunu halledip geleceksiniz diyor. Yeniden muayene randevusu alması gerektiğini söylediler. Arkadaş ısrarla rica etti, yani bugün yapamaz mısınız diye. 4.30'a kadar gelin, kapıdaki arkadaşlar yardımcı olur dediler. Belki de buranın avantajı, İstanbul gibi büyük şehirlerde pek böyle yardımcı olmuyorlar açıkçası. Telefonla çağrı merkezinden veya
sistem üzerinden, internetten yeniden randevu almanın şart olduğunu söylüyorlar. Belki de küçük yerlerin böyle avantajları var. Biraz daha insancıl sanki buralar. Bu arada muayene ne kadar sürdü ondan da bahsedeyim. Muayenem 11-15 idi. Tam 11'de istasyona geldim. Sıra numarası aldım. Ödemeyi yaptım. Egzoz muayenesine girdim. Egzoz muayenesinden sonra hemen muayene istasyonunun ön yüzüne geldim. Yani 30 saniye sonra falan çağırdılar. Muayene de çok kısa sürdü. Seri şekilde çok kısa sürede arka kapı açıldı. Aracı teslim ettiler. 40 dakika gibi bir zaman aldı hepsi. Muayene istasyonuna gelmemden ayrılmama kadar 40-42 dakika gibi bir zaman aldı. Bu çok iyi. Muayene 11-15 idi. 11-15'te aşağı yukarı girdi muayeneye. Büyük şehirlerde, İstanbul'da aşağı yukarı bazen 1 saat, 1,5 saat giremediği oluyor. Bayağı uzun sürüyor. 3 saat, 3,5 saat, 4 saat zaman alan muayeneler oldu benim İstanbul'da girdiğim. Burada 40 dakikada bitti. 2-3 dakika egzoz muayenesi 183 lira 5 kuruş. 20-25 dakika işlemleriyle birlikte yani kontrolü, ödemesi, kağıtlarının çıkarılması, imzası, kontrolü, şusu busu. Yani arabanın muayenesi 10 dakika sürüyor aşağı yukarı yani 10 bilemedin 15 sürmüyor yani. 15 dakikalık bir işleme 1000 küsür lira bir para. Gerçekten iyi para, ciddi bir para, yüksek bir para. Yani asgari ücretin 7500 lira olduğu bir toplumda her sene 1000 küsür lira araç muayenesine, sadece muayene yani bir herhangi tamir söz konusu değil. Sadece check-up yapıyorsunuz. Şu eksik, bu eksik demek için yapılan bu muayene ücreti çok yüksek ve her sene çok ciddi oranlarda artıyor. İlk zamanlar böyle değildi. Bazen hani Sayın Cumhurbaşkanı bazı zam oranlarını kendi yetkisini kullanarak aşağı çekiyor. Ama Türk muayenelerinde bu hiç aşağı çekilmedi. Ciddi enflasyonlar çıkıyor. Mesela geçen sene %122 oranında zam yapıldı. Türk muayenelerine de %122 geliri artanlar lütfen aşağıya bir yorum bıraksınlar. Bizim artmadı. Bu konuda görüşlerinizi ve fikirlerinizi lütfen yorum olarak yazın. Merak ediyorum ben de açıkçası. Hepimiz bu dertten muzdaripiz. Bu rakamlar çok yüksek. Abilerim, ablalarım, dostalarım, araç muayenesini yaptırdık. Videoyu sizinle paylaştım. Ne istiyorsun? Yani çekinme, bir şey mi istiyorsun? Diyeceksiniz, evet bir şey istiyorum. Yani abone olmanızı istiyorum. Kanalıma abone olun. Beni destekleyin. Kanalımızı büyütelim. Videolarımı başından sonuna kadar sardırmadan, atlamadan lütfen izleyin. Beğeni yapın, yorum bırakın. Bunlar bu tür içerikler üretebilmem için benim en büyük motivasyon kaynağım. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun dostlarım.